Mısır'a hoş geldiniz. Afrika ve Asya kıtalarının kesişim noktasında tarihin en uzun ve en görkemli nehirlerinden birinin hayat verdiği devasa bir coğrafya uzanır. Burası 7000 yıllık bir medeniyetin, görkemli piramitlerin, politik çalkantıların ve modern Orta Doğu'nun kaderini şekillendiren kararların doğduğu yerdir. Burası Mısır. Mısır sadece bir ülke değil. O bir tarih dersi, bir coğrafi mucize ve bir jeopolitik güç merkezidir. Bugün Mısır, modernleşme çabaları, ekonomik borçlar, devasa bir nüfusun baskısı ve otoriter bir yönetimin gölgesi altında yaşamaktadır. Ancak ülkenin kimliği bu güncel zorlukların çok ötesinde binlerce yıl önce Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında atılan temellere dayanır. Tarihçi Herodot'un dediği gibi Mısır Nil'in bir armağanıdır. Bu nehir, ülkenin can damarı, ekonomisinin temeli ve nüfusunun tek yaşam kaynağıdır. Mısır topraklarının yaklaşık %95'i çöldür. Mısır halkı bu çölden kaçarak Nil'in iki yanındaki dar ve bereketli kıyı şeridine yığılmıştır. Nil sadece su sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda tarımı, ulaşımı ve dolayısıyla merkezi bir devlet yapısının oluşumunu mümkün kılmıştır. Nehrin döngüsü, taşma, ekim, hasat, Mısır halkının yaşam ritmini ve inanç sistemini binlerce yıl boyunca belirlemiştir. Mısır'ın tarihi, Nil'i kontrol etme ve yönetme tarihiyle eş anlamlıdır. Ancak bu yaşam kaynağı bugün büyük bir baskı altındadır. Nüfusun hızla artması, sanayileşme ve iklim değişikliğinin getirdiği su kıtlığı tehdidi, Mısır'ın en büyük varlığını, yani Nil'i, jeopolitik bir zayıflığa dönüştürme riski taşımaktadır. Mısır, 110 milyonu aşan nüfusuyla Arap dünyasının en kalabalık ülkesidir. Bu nüfusun %97'sinden fazlası, Nil Nehri'nin kıyısındaki ve deltasındaki ülkenin toplam yüzölçümünün %5'inden az olan dar bir alanda yaşamaktadır. Bu aşırı yığılma, Mısır'ın kentsel altyapısı, tarım arazileri ve su kaynakları üzerindeki baskıyı katlanarak artırmış, ülkenin ekonomik ve sosyal zorluklarının temelini oluşturmuştur. Mısır sadece bir Arap ülkesi değildir. O, Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz'in kesişiminde stratejik açıdan eşsiz bir konuma sahiptir. Mısır'ın iki hayati geçiş yolu ülkenin küresel önemini belirler. Birincisi Süveyş Kanalı. Dünya ticaretinin yaklaşık %12'sinin geçtiği, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan bu yapay su yolu, Mısır'a devasa bir gelir sağlamanın yanı sıra küresel deniz ticaretinde de anahtar bir rol yükler. Kanalın güvenliği ve işleyişi sadece Mısır için değil, Asya-Avrupa ticareti için de hayati öneme sahiptir. İkincisi Sina Yarımadası. Mısır'ı Asya'ya bağlayan bu bölge, ülkenin tek kara sınırını İsrail ve Gazze ile paylaşır. Sina, Mısır-İsrail Barış Anlaşması'ndan bu yana hassas bir tampon bölge olmuş, son yıllarda ise radikal cihatçı grupların faaliyet gösterdiği bir güvenlik sorunları merkezi haline gelmiştir. Mısır'ın dış politikası bu coğrafi zorunluluklar etrafında şekillenir. Süveyş'in güvenliğini sağlamak, Sina'daki radikalizmi kontrol altında tutmak ve Arap dünyasındaki siyasi ağırlığını korumak. Mısır, görkemli bir antik mirasın ve modern bir askeri devletin çelişkili bir karışımıdır. Piramitler, Luxor Tapınağı ve Nil'in kıyısındaki diğer anıtlar Mısır'a küresel bir tanınma ve turizm geliri sağlar. Bu görkem, Mısır halkının ulusal gururunun ve kimliğinin temelini oluşturur. Ancak bu tarihi zenginliğin yanında Mısır'da siyasi hayat, askeri istihbarat aygıtının ağır kontrolü altındadır. 1952'deki Hür Subaylar Devriminden bu yana Mısır Cumhurbaşkanlarının neredeyse tamamı ordu kökenlidir. Bu durum sivil siyasetin gelişmesini engellemiş ve Mısır'ı köklü bir askeri rejimin hüküm sürdüğü bir devlete dönüştürmüştür. Mısır bir yandan turizm yoluyla batıya açık bir vitrin sunarken, diğer yandan iç siyasette eleştiriye ve muhalefete tahammülsüz otoriter bir yapı sergilemektedir. Mısır'ın siyasi sistemindeki en belirleyici faktör, derin devlet olarak adlandırılan güçlü askeri istihbarat kompleksidir. Ordu sadece ülkenin savunucusu değil, aynı zamanda ekonominin, siyasetin ve sosyal düzenin tartışmasız hakemidir. Ordu, inşaattan enerjiye, gıda üretiminden turizme kadar Mısır ekonomisinin büyük bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmektedir. Bu geniş ekonomik ve siyasi ağ, Mısır'daki herhangi bir sivil veya demokratik girişimin ordunun sessiz onayını almadan başarılı olamayacağı anlamına gelir. Mısır'ın siyasi ağırlığı onu Orta Doğu diplomasisinin merkezi yapar. 1950'li ve 60'lı yıllarda Cemal Abdülnasır liderliğinde Arap milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan Mısır, Arap-İsrail çatışmasında ön cephede yer aldı. Her ne kadar 1979'daki Camp David anlaşmalarıyla bu rolü azalsa da, Mısır, Gazze ve İsrail arasındaki tek Arap arabulucusu olarak hayati bir rol oynamaya devam etmektedir. Mısır, Sudan'daki iç savaş, Libya'daki kaos ve Etiyopya ile Nil suları üzerindeki gerilimler gibi Afrika ve Orta Doğu'daki temel güvenlik sorunlarında doğrudan bir aktördür. Mısır'ın istikrarı, tüm bölgenin istikrarı için hayati önem taşır. Mısır'ın modern sorunları büyük ölçüde bu tarihi ve jeopolitik rollerin getirdiği baskılardan kaynaklanır.
Ülke bir yandan küresel güçlerden ekonomik destek alırken diğer yandan da kendi siyasi bağımsızlığını koruma mücadelesi vermektedir. Bugün Mısır, 3 büyük zorlukla karşı karşıyadır. Birincisi, ekonomik borç. Yıllarca süren büyük altyapı projeleri ve askeri harcamalar, ülkenin dış borcunu rekor seviyelere çıkardı. Mısır, Uluslararası Para Fonu, IMF ve Körfez ülkelerinin finansal desteğine bağımlı hale gelmiştir. İkincisi, nüfus artışı. Yüksek doğum oranları, Mısır ekonomisinin kalkınma çabalarını sürekli olarak gölgelemiştir. Her yıl milyonlarca yeni insan, zaten yetersiz olan iş piyasasına, eğitim sistemine ve sağlık hizmetlerine ek bir yük getirmektedir. Üçüncüsü, Nil ve Etiyopya. Etiyopya'nın Nil üzerindeki Büyük Rönesans Barajı, GERD projesi, Mısır'ın tarihsel olarak sahip olduğu su payını tehdit etmektedir. Bu baraj, Mısır için sadece bir çevresel değil, aynı zamanda varoluşsal bir ulusal güvenlik sorunudur ve iki ülke arasındaki gerilimi diplomatik bir kriz noktasına taşımıştır. Mısır'ın hikayesi, bu zorlukların üstesinden gelip gelemeyeceği, Nil'in bereketini modern bir ulus devletin ihtiyaçlarıyla dengeleyip dengeleyemeyeceği sorusu etrafında dönecektir. Mısır, tarihi boyunca sayısız istilayı, hanedan değişikliğini ve siyasi çalkantıyı atlattı. Nil'in sürekliliği, Mısır'ın da her zaman ayakta kalacağının sessiz bir garantisiydi. Ancak günümüzün sorunları, nüfus baskısı, iklim değişikliği ve otoriter yönetim Mısır'ı tarihinin en kritik sınavlarından birine sokmuştur. Mısır'ın geleceği sadece kendi halkının değil, tüm Orta Doğu ve Afrika'nın istikrarı için de hayati öneme sahiptir. Bu belgesel, bu kadim toprakların 7000 yıllık görkemini, modern siyasetin karmaşıklığını, ekonomik kırılganlığını ve geleceğe dair umut ve korkularını keşfedecektir. Şimdi bu görkemli hikayenin köklerine inerek Antik Mısır'ın nasıl bir medeniyet yarattığını ve bu mirasın modern Mısır'ın kimliğini nasıl şekillendirdiğini inceleyelim. Mısır'ın modern sorunlarını anlamak, zamanın başladığı yere geri dönmeyi gerektirir. Mısır sadece bir ülke değil, o medeniyetin beşiği olarak kabul edilen, insanlık tarihinin en uzun soluklu ve en etkileyici uygarlıklarından birini doğurmuştur. Antik Mısır'ın görkemi, modern Mısır halkının kimliğine, siyasetine ve kültürel gururuna silinmez bir mühür vurmuştur. Antik Mısır medeniyetinin varoluşu tamamen Nil Nehri'nin eşsiz döngüsüne bağlıdır. Nehrin her yıl düzenli olarak taşması ve geri çekilmesiyle bıraktığı kara, bereketli alüvyon toprak, çölün ortasında tarım için ideal koşulları yarattı. Bu döngü, Mısır halkının temel yaşam ritmini belirledi ve iki ana zorunluluğu ortaya çıkardı. Birincisi, işbirliği zorunluluğu. Taşkın sularını kontrol etmek, sulama kanalları inşa etmek ve tarlaları düzenlemek için büyük ölçekli, koordine bir çabaya ihtiyaç vardı. İkincisi, merkezi otorite zorunluluğu. Bu büyük ölçekli işbirliğini ve su kaynaklarının adil dağıtımını organize etmek için güçlü ve merkezi bir yönetim gerekiyordu. Mısır medeniyeti yaklaşık M.Ö. 3100 civarında yukarı ve aşağı Mısır'ın tek bir yönetim altında birleşmesiyle doğdu. Bu birleşme sadece bir siyasi olay değil, aynı zamanda Nil Nehri boyunca uzanan devasa bir coğrafyanın tek bir ekonomik ve idari birim altında toplanmasıydı. Nil, Mısır'ın ilk ve en büyük birleştirici gücü oldu. Antik Mısır'ın yönetim sistemi, Firavun adı verilen hem siyasi lider hem de yeryüzündeki tanrısal bir varlık olarak kabul edilen mutlak hükümdarlar etrafında şekillendi. Firavun'un rolü sadece yasa koymak değil, aynı zamanda evrensel düzen ve adaleti sağlamaktı. Firavunların gücü ve merkezi otoritesi, Mısır'ın en görkemli yapılarını, piramitleri, tapınakları ve anıtları inşa etmelerini sağladı. Bu yapılar sadece mezar veya ibadet yerleri değildi. Onlar aynı zamanda Firavun'un gücünü, Mısır devletinin organizasyon yeteneğini ve halkın kolektif çabasını simgeliyordu. Giza piramitleri, 7000 yıllık bir devlet geleneğinin ve merkeziyetçiliğin somutlaşmış halidir. Bu mutlakiyetçi yönetim geleneği, Mısır'ın siyasi DNA'sına o kadar derinlemesine işlemiştir ki, modern Mısır liderleri, Nasır'dan Sisi'ye hala bu merkeziyetçi ve kararlı lider imajını yansıtmaya çalışmaktadırlar. Antik Mısır, karmaşık bir devletin inşası için hayati önem taşıyan bir aracı erken dönemde geliştirdi: hiyeroglif yazısı. Bu yazı sistemi sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bürokrasiyi, vergi toplamayı, tarım kayıtlarını tutmayı ve Firavun'un emirlerini devasa bir coğrafyaya yaymayı sağlayan temel bir devlet mekanizmasıydı. Hiyeroglifler aracılığıyla Mısır, erken dönemde güçlü bir bürokratik devlet geleneği oluşturdu. Bu güçlü, hiyerarşik ve kayıt tutmaya dayalı bürokratik yapı, modern Mısır'da bile etkisini sürdüren köklü bir devlet geleneğinin mirasıdır. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in Mısır'ı fethi, Antik Mısır'ın Firavunlar dönemini sona erdirdi, ancak onun mirasını yok etmedi. İskenderiye'de kurulan Ptolemaios hanedanlığı Mısır kraliçesi Kleopatra, bu hanedanın son temsilcisiydi. Mısır'ı bir Helenistik kültür ve ticaret merkezi haline getirdi. Şehir, dönemin en büyük kütüphanesine ve bilim merkezine ev sahipliği yaptı.
Bu dönem Mısır'ın sadece bir tarım ülkesi değil, aynı zamanda entelektüel ve bilimsel bir küresel güç olduğunun kanıtıdır. Milattan önce 30'dan itibaren Mısır, Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi ve imparatorluğun ana tahıl ambarı oldu. Roma, Mısır'ın tarımsal potansiyelini zirveye taşıdı ve Nil üzerindeki sulama sistemlerini geliştirdi. Bu dönem Mısır'ın ekonomik gücünün dış güçler için ne kadar hayati olduğunun ilk büyük göstergesidir. Bu dış hakimiyet dönemleri dahi Mısır'ın ekonomik önemini ve kültürel cazibesini koruduğunu gösterir. 7. yüzyılda İslam ordularının Mısır'ı fethi, ülkenin kültürel ve dini kimliğini kökten değiştirdi. Mısır, hızla İslam medeniyetinin bir parçası oldu ve Arapça zamanla yerel dil haline geldi. 10. yüzyılda kurulan Kahire, kısa sürede İslami dünyanın en büyük, en kalabalık ve en önemli siyasi ve kültürel merkezlerinden biri haline geldi. 970'te kurulan El-Ezher Üniversitesi ve camii, bugün bile Sünni İslam dünyasının en prestijli ve etkili teolojik otoritesi olarak kabul edilmektedir. El-Ezher'in varlığı, Mısır'a sadece siyasi değil, aynı zamanda dini ve kültürel liderlik rolü de vermiştir. Mısır, bu dönemde hem Akdenizli kimliğini hem de yeni Arap İslam kimliğini sentezleyerek bugünkü kültürel ve dini yapısının temellerini atmıştır. Mısır, Arap ve İslam hakimiyetinden önce Hristiyanlığın en eski ve en önemli merkezlerinden biriydi. Günümüz Mısır'ında yaşayan Kıptiler, ülkenin eski Hristiyan ve antik Mısır kökenli azınlığıdır. Kıptice, hiyerogliflerin son aşamasıdır ve Mısır'ın kadim dilinin son yaşayan formu olarak kalmıştır. Kıpti Ortodoks Kilisesi, Mısır'ın siyasi ve sosyal dokusunda önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu azınlığın varlığı, Mısır'ın kimliğinin sadece Arap veya İslam olmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda köklü bir Hristiyan ve yerli geçmişi de içerdiğini gösterir. 16. yüzyılda Mısır, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaleti oldu. Ancak Osmanlı'nın gücü zamanla zayıfladı ve Mısır, yerel yöneticiler Memlükler tarafından yönetilen yarı özerk bir bölge haline geldi. 1798 yılında Fransa'nın Napolyon Bonaparte komutasındaki Mısır'ı kısa süreli işgali, Mısır tarihinde bir dönüm noktası oldu. Napolyon'un bilim insanlarını ve tarihçileri beraberinde getirmesi, Batı'nın antik Mısır'a olan ilgisini yeniden canlandırdı ve Mısır bilim alanının doğmasına yol açtı. Napolyon'un çekilmesinden sonra Osmanlı Paşası olan Mehmet Ali Paşa, Mısır'da fiilen bağımsız bir hanedanlık kurdu. Paşa, Mısır ordusunu ve ekonomisini Batı modellerine göre modernize ederek ülkeyi modern bir ulus devlete dönüştürme yolunda ilk adımı attı. Onun yönetimi Mısır'ın bölgesel bir güç olarak yükselişinin başlangıcıydı. Mısır'ın modernleşme çabalarının en görkemli ve aynı zamanda en yıkıcı projesi Süveyş Kanalı'nın inşasıydı. Fransız girişimcilerle işbirliği içinde inşa edilen kanal, 1869'da açıldı ve dünya ticaretini devrim yarattı. Ancak projenin muazzam maliyeti Mısır'ı büyük bir borç yükü altına soktu. Mısır borçlarını ödeyemeyince 1875'te kanal hisselerini İngiltere'ye satmak zorunda kaldı. Bu ekonomik zayıflık 1882'de İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesine ve ülkeyi dolaylı olarak kontrol etmesine zemin hazırladı. Süveyş Kanalı, Mısır'ın hem jeopolitik mücevheri hem de sömürge boyunduruğunun simgesi haline geldi. Mısır'ın antik ve erken modern tarihi, modern ulus devletin kurulduğu zemini oluşturur. Nil Nehri'nden miras kalan güçlü merkezi yönetim geleneği ve firavunların mutlak otorite mirası, Süveyş Kanalı ve Nil'in su kaynakları nedeniyle ülkenin uluslararası alandaki sarsılmaz stratejik önemi, El-Ezher'den İskenderiye'ye uzanan kültürel, dini ve entelektüel liderlik mirası. Mısır bugün hala bu görkemli ama aynı zamanda baskıcı mirasın ağırlığı altındadır. Eski Mısır'ın gücü, modern Mısır liderlerine merkeziyetçi ve kararlı olmaları yönünde bir baskı yaparken, ülkenin stratejik konumu ise onu sürekli olarak dış güçlerin müdahalelerine açık hale getirmektedir. Şimdi bu tarihi zeminin üzerine inşa edilen, Mısır'ın modern kimliğini ve siyasi mücadelesini oluşturan döneme, sömürgecilikten bağımsızlığa ve Cemal Abdülnasır'ın Pan-Arabizm rüyasına odaklanacak. Mısır'ın tarihi, firavunların görkemi ile çağdaş siyasetin çalkantıları arasında bir köprüdür. Bu köprü 19. yüzyılın sonlarında ülkenin kaderini küresel bir güç olan İngiltere'nin ellerine bırakan olaylarla atılmıştır. Modern Mısır'ın doğuşu, sömürgeciliğe karşı ulusal direniş, Arap milliyetçiliği ve güçlü askeri liderliğin karmaşık birleşimiyle şekillenmiştir. Mısır'ın borç krizi nedeniyle 1882'de İngiltere tarafından işgali, yüzyıllardır süren Osmanlı hakimiyetinden sonra Mısır halkı için yeni bir boyunduruk anlamına geliyordu. İngiltere, Mısır'ı resmen bir sömürge olarak ilan etmese de ülkenin finansını, ordusunu ve Süveyş kanalının güvenliğini dolaylı yoldan kontrol ediyordu. İngiliz kontrolüne karşı ulusal direniş Mısır milliyetçiliğinin temelini attı. 20. yüzyılın başlarında Milliyetçi Hareket, Vafde Partisi liderliğinde organize oldu ve Mısır'ın tam bağımsızlığını talep etti.
İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yoğun baskılar karşısında taviz vermek zorunda kaldı. İngiltere, 1922'de Mısır Krallığını kurarak Mısır'a nominal bir bağımsızlık verdi. Ancak bu bağımsızlık, İngiliz askeri varlığının devam etmesi, Süveyş Kanalı'nın kontrolünün İngiltere'de kalması ve dış politikanın büyük ölçüde Londra tarafından belirlenmesi gibi önemli kısıtlamalar içeriyordu. Bu dönem Mısır halkının gözünde sahte bir bağımsızlık olarak algılandı. 1922 ve 1952 yılları arasındaki Mısır Krallığı dönemi büyük bir siyasi çelişki dönemiydi. Ülke, anayasal bir monarşi olmasına rağmen gerçek güç kral, İngiliz Yüksek Komiserliği ve Vafd Partisi gibi seçkinler arasında paylaşılmıştı. Bu durum, siyasi yolsuzluk ve sosyal eşitsizliği derinleştirdi. Mısır'da yaşayan fakir çiftçiler ve işçiler, elitlerin kendi aralarındaki güç savaşlarına tanık oldu. Bu kurumsal başarısızlık, Mısır'da daha radikal ve güçlü bir değişimi savunan askeri hareketin yükselişine zemin hazırladı. 1952 yılında Mısır tarihini kökten değiştiren bir olay yaşandı. Hür Subaylar Hareketi adı verilen Cemal Abdülnasır ve Muhammed Necip gibi genç subayların liderliğindeki askeri darbe, Kral Faruk'u devirdi ve monarşiye son verdi. Bu olay, Mısır siyasetinde ordu siyaset dengesinin sonsuza dek değişmesine yol açtı. Darbenin gerçek beyni olan Nasır, kısa sürede Mısır'ın tartışmasız lideri oldu. O, Mısır halkına sadece bir cumhuriyet değil, aynı zamanda ulusal onur, sosyal adalet ve yabancı tahakkümünden kurtuluş vaat ediyordu. Nasır, sadece Mısır'ın değil, tüm Arap dünyasının lideri olmayı hayal ediyordu. Onun Pan-Arabizm, Arap milliyetçiliği ideolojisi, Arap uluslarının Batı emperyalizminden kurtulmasını ve tek bir siyasi çatı altında birleşmesini savunuyordu. Nasır'ın karizmatik liderliği onu tüm Arap dünyasında bir efsane haline getirdi. 1952 devrimi Mısır'ı bir askeri bürokratik devletin temelini attı. Ordu, o günden itibaren ülkenin siyasi ve ekonomik hayatında en güçlü ve dokunulmaz kurum haline geldi. Nasır'ın liderliğinin zirvesi 1956 Süveyş Kanalı krizi oldu. Batı'nın, Nasır'ın kalkınma projelerinin finansmanını, özellikle Asvan Barajı kesme tehdidine karşılık Nasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğini ilan etti. Bu hamle, ulusal onur açısından görkemli, ancak uluslararası ilişkiler açısından son derece riskliydi. Kanalı geri almak isteyen İngiltere ve Fransa, İsrail ile gizli bir anlaşma yaparak Mısır'a karşı askeri bir saldırı başlattı. Ancak ABD ve Sovyetler Birliği'nin diplomatik baskısı sonucunda İngiltere, Fransa ve İsrail geri çekilmek zorunda kaldı. Askeri olarak yenilmesine rağmen Nasır, kanalı millileştirme hedefini koruyarak bu krizi büyük bir diplomatik ve siyasi zafere dönüştürdü. O sadece Mısır'ın değil tüm Arap dünyasının Batı emperyalizmine karşı direnişinin sembolü oldu. Süveyş krizine yol açan olaylardan biri olan Asvan Barajı, Nasır'ın en büyük vizyonuydu. Baraj, Nil'in yıllık taşkınlarını kontrol altına almayı, ülkeye istikrarlı elektrik sağlamayı ve tarım arazilerini genişletmeyi amaçlıyordu. Batı'nın finansmanını kesmesi üzerine Nasır, Sovyetler Birliği'nden destek aldı. Asvan Barajı, Mısır'ın bağımsızlığını, modernleşmesini ve Soğuk Savaş dönemindeki bağlantısızlık politikasını simgeliyordu. Baraj, Mısır'a muazzam elektrik ve sulama gücü sağladı ancak aynı zamanda Nil'in doğal döngüsünü değiştirerek çevresel sorunlara yol açtı ve günümüzde de Etiyopya ile yaşanan su krizi gibi jeopolitik gerilimlerin köklerini attı. Nasır'ın iç politikası, Arap sosyalizmi ve merkezi devlet kontrolü üzerine kuruluydu. Toprak reformları gerçekleştirdi, bankaları, sigorta şirketlerini ve büyük sanayileri millileştirdi. Bu hamleler sosyal eşitsizliği azaltmayı ve halka temel hizmetleri sağlamayı amaçlıyordu. Ancak Nasır'ın sosyalizmi sivil özgürlükler pahasına geldi. Siyasi partiler yasaklandı, basın üzerinde sıkı kontrol kuruldu ve muhalifler özellikle Müslüman kardeşler acımasızca bastırıldı. Nasır, Mısır'ı tek bir ideolojinin ve tek bir gücün hüküm sürdüğü bir polis devletine dönüştürdü. Nasır'ın Pan-Arabizm rüyası 1967'deki 6 gün savaşıyla acı bir son buldu. Arap orduları Mısır, Suriye, Ürdün, İsrail karşısında ağır bir yenilgi aldı. Mısır, Sina Yarımadası'nı kaybetti ve Nasır'ın askeri dehası ve Arap ulusunun birliği efsanesi büyük bir darbe aldı. Savaş sonrası Nasır istifa etmeyi denese de halkın büyük baskısıyla görevinde kaldı. Ancak bu yenilgi Pan-Arabizm ideolojisinin çöktüğünü gösterdi ve Arap dünyasında daha pragmatik ve ulus devlet temelli politikaların yükselişine zemin hazırladı. 1970'te Nasır'ın ani ölümü, Mısır ve tüm Orta Doğu için bir dönemin sonu oldu. O, bir yandan ulusal onuru geri getiren, sosyal reformcu bir kahraman olarak hatırlanırken, diğer yandan da ülkeye demokratikleşmeyi engelleyen otoriter bir miras bıraktı. Mısır'ın en eski ve en güçlü muhalif gücü Müslüman kardeşlerdir. 1928'de kurulan bu hareket, Nasır döneminde en büyük düşman olarak görüldü. Nasır, İhvan'ı siyasi bir tehdit olarak algıladı ve üyelerini sistematik olarak hapse attı, işkence etti ve idam etti. Bu baskı İhvan'ı yer altına itti ancak hareketin kök salmasını engellemedi.
Nasır'ın baskıcı politikaları, İhvan'ın kurban ve direniş imajını güçlendirerek gelecekteki siyasi yükselişinin zeminini hazırladı. Nasır dönemi, modern Mısır'ın kimliğini kalıcı olarak şekillendirmiştir. Ordu, Mısır siyasetinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Büyük ölçekli millileştirmeler ve sosyal harcamalar, devletin ekonomideki merkezi rolünü pekiştirdi. Mısır, Arap dünyasının tartışılmaz lideri konumuna yükseldi, ancak 1967 yenilgisiyle bu liderlik zayıfladı. Nasır'dan sonra iktidara gelen Enver Sedat, Mısır'ı Nasır'ın Pan-Arabizm ideolojisinden ve Sovyetler Birliği'ne yakınlaşma politikasından uzaklaştırarak daha pragmatik ve Batı yanlısı bir yola sokacaktır. Bu dönüşüm, Mısır'ın Arap dünyasındaki liderliğini kaybetme pahasına ülkeyi bölgesel bir kilit aktör konumuna taşıyacaktı. Şimdi, Mısır'ın bu yeni yönüne, Sedat ve Mübarek'in iktidarına, ABD ile ittifaka ve İsrail ile barışa odaklanacağız. Cemal Abdülnasır'ın 1970'teki ani ölümü, Mısır'ı hem Arap dünyasında hem de küresel siyasette stratejik bir dönüm noktasına getirdi. Nasır'ın halefi Enver Sedat, sadece bir lider değişikliği değil, Mısır'ın dış politikasında, ekonomisinde ve bölgesel kimliğinde kökten bir dönüşüm başlattı. Bu dönüşüm, Mısır'ı Sovyet yörüngesinden çıkarıp onu ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden biri haline getirdi. Enver Sedat, Nasır'ın gölgesinde kalmış, daha az karizmatik bir figürdü. Ancak iktidara gelir gelmez, Mısır'ın uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğine inandığı pragmatik ve cesur adımlar attı. Sedat, Mısır'ı Nasır döneminde bağımlı hale gelen Sovyetler Birliği'nin etkisinden kurtarmayı hedefledi. 1972'de Mısır'daki 10 binlerce Sovyet askeri danışmanını ülkeden kovdu. Bu hamle, Mısır'ın Soğuk Savaş'taki taraf değiştirmesinin ilk sinyaliydi. Sedat'ın liderliğinin zirvesi 1973'te İsrail'e karşı başlatılan Yom Kippur Savaşı oldu. Savaşın askeri sonuçları karmaşık olsa da Mısır ordusunun Süveyş kanalını başarıyla geçmesi, 1967 yenilgisiyle yara alan Arap onurunu kısmen de olsa geri getirdi. Sedat'ın amacı İsrail'i askeri bir çözüme zorlamak değil, diplomatik süreci başlatmaktı. 1973 savaşının ardından Sedat, Arap dünyasındaki tüm beklentilerin aksine barış yolunda radikal bir adım attı. Sedat, 1977'de İsrail parlamentosu Knesset'e giderek tarihi bir konuşma yaptı. Bu ziyaret hem İsrail hem de Arap dünyasında şok etkisi yarattı. Sedat, barış için doğrudan müzakere çağrısında bulundu ve bu çağrı Camp David barış sürecinin kapısını açtı. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin 1978'de Camp David'de bir araya geldi. Sonuç 1979'da imzalanan ve Mısır'ın Arap ülkeleri arasında İsrail'i resmi olarak tanıyan ilk ülke olmasını sağlayan tarihi bir barış anlaşmasıydı. Anlaşma karşılığında Mısır, 1967'de kaybettiği Sina Yarımadası'nın tamamını geri aldı. Ancak Arap dünyası Sedat'ın bu ihanetini kabul etmedi. Mısır'ın üyeliği Arap Birliği'nden askıya alındı ve birliğin merkezi Kahire'den Tunus'a taşındı. Mısır, Arap dünyasının liderliğinden ABD'nin ana müttefiki konumuna kaydı. Camp David anlaşmalarının imzalanmasından bu yana ABD hem Mısır'a hem de İsrail'e devasa miktarda yıllık askeri ve ekonomik yardım sağlamıştır. Mısır, ABD'nin İsrail'den sonra en büyük ikinci askeri yardım alıcısı haline gelmiştir. Bu yardım, Mısır ordusunun Amerikan teknolojisiyle donatılmasını sağladı ve Mısır-İsrail Barış Anlaşması'nın finansal garantisi olarak işlev gördü. Bu durum, Mısır ordusunu siyasi ve ekonomik olarak daha da güçlendirirken Mısır'ın dış politikasını ABD ile stratejik uyum içinde tutmaya zorladı. Enver Sedat, Camp David anlaşmaları ve Batı yanlısı politikaları nedeniyle radikal İslamcı gruplar tarafından hedef alındı. 1981'de askeri bir geçit töreni sırasında suikastla öldürüldü. Yerine o sırada yardımcısı olan Hava Kuvvetleri Komutanı Hüsnü Mübarek geçti. Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık yönetimi Mısır için bir istikrar dönemi oldu. Mübarek, içeride Sedat'ın liberalleşme politikasını sürdürdü ve Batı ile ilişkileri pekiştirdi. Mübarek, Sedat suikastından hemen sonra ilan edilen olağanüstü hali neredeyse 30 yıl boyunca sürekli olarak uzattı. Bu durum sivil özgürlükleri askıya aldı, siyasi muhalefeti özellikle Müslüman kardeşleri bastırdı ve Mısır'ı kalıcı bir polis devletine dönüştürdü. Mübarek, Mısır'ı tedricen Arap dünyasına geri döndürdü. Arap Birliği'nin merkezi yeniden Kahire'ye taşındı. Mısır, İsrail ile barışını korurken Gazze ve Filistin sorununda ana arabulucu rolünü üstlenerek bölgesel dengeyi korumaya çalıştı. Mübarek dönemi ekonomik açıdan büyük bir çelişki dönemiydi. Dış yardımlar ve petrol gelirleri Mısır ordusunu ve Mübarek ailesiyle çevresindeki seçkin bir zümreyi zenginleştirdi. Yolsuzluk Mısır ekonomisinin her katmanına yayıldı.
Ekonomik büyüme rakamları açıklansa da bu büyümenin faydaları geniş halk kitlelerine ulaşmadı. Kırsal kesimde ve gecekondu mahallelerinde işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı yaygındı. Yüksek öğrenimli gençler bile iş bulmakta zorlandı. Bu durum, Mübarek yönetimine karşı biriken sessiz öfkenin temelini oluşturdu. Mübarek, ekonomi üzerinde askeri devletin kontrolünü sürdürdü. Ordu, kilit endüstrilerde tekel oluşturdu ve bu, rekabeti ve serbest piyasa ekonomisinin gelişimini engelledi. Sedat'ın başlattığı ve Mübarek'in sürdürdüğü infite ekonomik açılım politikası, Mısır ekonomisini batılı yatırımcılara ve piyasa mekanizmalarına açmayı amaçladı. Ancak bu açılım, tam rekabetçi bir ortam yaratmak yerine, devlet ve askeriye ile bağlantısı olan iş adamlarının tekelini güçlendirdi. Bu, Mısır'daki kapitalizmin kayırmacılığa ve oligarşiye dayalı bir sisteme dönüşmesine neden oldu. İnfitanın zengin ettiği küçük bir elit kesimle yoksullaşan büyük halk kitleleri arasındaki bu keskin uçurum, 2011 devriminin ana motivasyonlarından biriydi. Mübarek'in baskıcı yönetimi altında siyasi muhalefet nefes almakta zorlandı. Ancak iki ana grup varlığını sürdürdü. Yer altında çalışmaya devam eden İhvan, sosyal yardım ağları kurarak halk arasında büyük bir taban oluşturdu. Mübarek'in en büyük ve en organize muhalifi oldular. 2000'li yılların ortalarından itibaren gençler ve aydınlar Mübarek'in yönetimine karşı Facebook ve bloglar gibi yeni medyayı kullanarak örgütlenmeye başladı. Kifaye Yeter Hareketi gibi sivil inisiyatifler otoriter yönetime karşı kitlesel protestoların fitilini ateşledi. Mübarek, yönetimi boyunca bu sessiz muhalefeti ve biriken öfkeyi görmezden geldi. O, Mısır'ın merkeziyetçi ve askeri geleneği nedeniyle iktidarının sarsılmaz olduğuna inanıyordu. Ancak bu inanç, Mübarek'in kendi hanedanını kurma çabasıyla daha da tehlikeli bir hal aldı. Mübarek'in son yıllarında, oğlu Cemal Mübarek'in siyasi sahnede öne çıkması ve babasının yerine geçmesi için zemin hazırlanması, halkın ve ordunun önemli bir kesiminin tepkisini çekti. Mısır'ın askeri yönetici geleneği, bir hanedanlığın kurulmasına izin vermeyecek kadar köklüydü. Mübarek, Mısır'ın geleceğini ordu dışından bir sivilin oğlu eline bırakmaya çalışıyordu. Bu hanedanlık arzusu, Mübarek'in otokratik yönetiminden, yolsuzluktan ve sosyal adaletsizlikten yorulan halkın öfkesiyle birleşti. Tunus'ta başlayan Arap Baharı rüzgarları, 2011 yılının Ocak ayında Mısır'a ulaştığında, Tahrir Meydanı'nda toplanan milyonlarca Mısırlı, Mübarek'in 30 yıllık iktidarının sonunu getirecekti. Sedat ve Mübarek dönemi, Mısır'ın dış politikada pragmatik, içeride ise baskıcı bir yol izlediğini gösterir. Mısır, Arap dünyasının büyük bir kısmını karşısına alma pahasına ABD ile stratejik bir ittifak kurdu ve İsrail ile barışı sürdürdü. Sürekli uzatılan olağanüstü hal, Mübarek'in otoriter yönetimini sürdürmesini sağladı, ancak bu baskı halkın öfkesini yer altına itti. Ekonomik açılım, yolsuzluk ve eşitsizliği derinleştirerek devrimin sosyoekonomik temelini hazırladı. Mübarek'in devrilmesi, Mısır'ın askeri devlet yapısının geçici bir sarsıntısıydı ve ülkeyi demokratik bir deneyime, ardından da yeniden askeri yönetimin geri dönüşüne götürecekti. Şimdi bu kısa süreli devrim, siyasi çalkantı ve geri dönüş dönemine odaklanacağız. Mısır'ın 2011'deki Arap Baharı devrimi, ülkenin 30 yıllık baskı ve durgunlukla geçen Mübarek dönemine karşı biriken öfkenin patlamasıydı. Devrim, Mısır halkının demokrasi, adalet ve onur taleplerini dile getirdiği kısa ama umut dolu bir dönemi başlattı. Ancak bu umut, Mısır'ın köklü askeri devleti, radikal İslamcı muhalefet ve derin sosyal bölünmeler üçgeninde kısa sürede söndü. 18 günlük kitlesel protestoların ardından 11 Şubat 2011'de ordunun devreye girmesiyle Hüsnü Mübarek istifa etmek zorunda kaldı. Tahrir Meydanı'nda kutlanan bu zafer, Mısır'ın bir halk gücüyle otoriterizmi yenebileceğine dair küresel bir inanç yarattı. İktidar, Mareşal Hüseyin Tantavi liderliğindeki Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi TKYK'ne geçti. Ordu, geçiş dönemini yönetirken halka açık siyasi alanda bir açılım sağladı. Siyasi partiler kuruldu, sivil toplum örgütleri faaliyet göstermeye başladı ve en önemlisi serbest seçimler için zemin hazırlandı. Ancak bu geçiş dönemi, ordunun derin devlet çıkarlarını koruma çabasıyla aktivistlerin ve muhaliflerin yargılanması ve bastırılması gibi olaylarla da gölgelendi. Mısır'ın ilk serbest ve adil seçimleri ülkenin siyasi manzarasındaki gerçek gücü ortaya çıkardı. Mübarek döneminde sistematik olarak bastırılan ve yer altında çalışan iki güç siyasi sahnenin merkezine oturdu. Birincisi Müslüman Kardeşler İhvan. Ülkenin en eski ve en organize siyasi hareketi olarak hızlıca siyasi bir parti, Özgürlük ve Adalet Partisi'ni kurdu ve hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. İkincisi, seküler ve liberal partiler. Devrimi başlatan genç ve seküler gruplar ise dağınık ve örgütsüz kaldıkları için seçimlerde etkili olamadılar. Müslüman Kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, Mısır'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
Mursi'nin iktidarı sadece bir yıl sürdü ancak Mısır'ı keskin bir siyasi kutuplaşmaya sürükledi. Mursi ve İhvan, devleti ve bürokrasiyi kendi ideolojik çizgileriyle uyumlu hale getirmeye çalıştı. Seküler elitler, Kıptiler ve mübarek rejiminin kalıntıları Mursi'nin icraatlarına karşı çıktı. Mursi'nin kendini yargı denetiminden geçici olarak muaf tutma çabası ve aceleyle kabul edilen yeni anayasa, Mursi'nin otoriterleşme eğilimi olarak algılandı. Mursi'nin düşüşünün temel nedenlerinden biri, ordunun ekonomik çıkarlarını tehdit etmesiydi. Mursi, ordunun ekonomideki yaygın rolünü ve denetlenemeyen bütçesini sorguladı ve askeriye dışından bir sivil olan Abdülfettah es-Sisi'yi savunma bakanı olarak atadı. Ancak Mursi'nin bu hamleleri, Mısır'ın ekonomik gücünün ve güvenliğinin bel kemiği olan ordunun kırmızı çizgilerini aşmasına neden oldu. Ordu, kendisini Mısır'ın ulusal kimliğinin ve ekonomik istikrarının tek garantörü olarak görüyordu ve İhvan'ın bu güce ortak olmasına izin vermedi. Mursi'ye karşı artan halk hoşnutsuzluğu ve kitlesel protestolar, Tamarrot, isyan hareketi, orduya müdahale için beklediği meşruiyeti verdi. Savunma Bakanı General Abdülfettah es-Sisi, bir askeri darbeyle Muhammed Mursi'yi görevden aldı ve anayasayı askıya aldı. Sisi, Mısır'ın bir ulusal irade çağrısına yanıt verdiğini iddia etti. Darbenin ardından ordu, Müslüman kardeşlere karşı tarihin en kanlı baskı kampanyalarından birini başlattı. Rabia Meydanı'ndaki yüzlerce Mursi yanlısı protestocunun güvenlik güçlerince öldürülmesi, Mısır'ın modern tarihindeki en karanlık sayfalardan biri oldu. İhvan terör örgütü ilan edildi, liderleri hapse atıldı ve yargılandı. Hareket, Mısır siyasetinden silinmeye çalışıldı. 2014 yılında büyük bir halk desteği ve ordunun mutlak desteğiyle Abdülfettah es-Sisi Cumhurbaşkanı seçildi. Sisi, kendisini Mısır'ı kaostan ve radikal İslam tehlikesinden kurtaran tek güçlü lider olarak konumlandırdı. Sisi'nin yönetimi, mübarek döneminin bile ötesinde mutlak merkeziyetçi ve baskıcı bir rejim kurdu. Sadece Müslüman kardeşler değil, tüm sivil toplum kuruluşları, bağımsız medya, seküler aktivistler ve muhalifler sistematik olarak bastırıldı. Binlerce siyasi tutuklu Mısır hapishanelerinde tutulmaktadır. Sisi, iktidarını kalıcılaştırmak için anayasal değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler Cumhurbaşkanlığı süresini uzattı ve ordunun sivil siyaset üzerindeki rolünü daha da güçlendirdi. Sisi, Mısır'ın siyasi sistemini tek bir adamın iradesine bağladı. Mursi'nin devrilmesinden sonra Sina Yarımadası'ndaki güvenlik boşluğu radikal cihatçı grupların, özellikle DAEŞ'a bağlı grupların yükselişine neden oldu. Bu gruplar Mısır ordusuna, polise ve Kıpti Hristiyanlara karşı kanlı saldırılar düzenledi. Sisi, iç ve dış kamuoyuna otoriter yönetiminin terörle mücadele için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu göstermek için bu tehdidi bir araç olarak kullandı. Mısır ordusu, Sina'da yıllarca süren, yüksek maliyetli ve şeffaflıktan uzak bir karşı isyan savaşı yürütmek zorunda kaldı. Sisi yönetimi, dış politikada mutlak bir pragmatizm sergiledi. 2013 darbesinin ardından Sisi, Müslüman kardeşleri kendileri içinde bir tehdit olarak gören Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden devasa finansal ve siyasi destek aldı. Bu, Mısır'ın hızla Körfez sermayesine bağımlı hale gelmesine neden oldu. Başlangıçta ABD, darbe sonrası ilişkileri askıya alsa da Mısır'ın İsrail ile barışı koruma, Süveyş kanalının güvenliğini sağlama ve terörle mücadeledeki stratejik önemi nedeniyle Sisi yönetimiyle ilişkiler hızla normalleşti. ABD, Sisi'yi istikrarın garantörü olarak görmeye devam etti. Sisi döneminde Mısır-İsrail ilişkileri en yüksek güvenlik işbirliği seviyesine ulaştı. Her iki ülkede Gazze'deki Hamas'a ve Sina'daki cihatçı gruplara karşı ortak güvenlik çıkarlarına odaklandı. Mısır'ın Arap Baharı deneyimi, halkın iradesiyle köklü askeri devlet yapısı arasındaki mücadelenin ordunun mutlak zaferiyle sonuçlandığını gösterdi. Devrim, demokrasi getirmek yerine Mısır'ın askeri rejimini daha sert ve daha merkezi bir biçimde yeniden tesis etti. Sisi yönetimi, Mısır'ın merkeziyetçi Firavun geleneğini modern bir askeri bürokratik yönetimde birleştirdi. Yönetim, ülkeyi siyasi istikrar ve güvenlik vaadiyle yönetmektedir. Ancak bu istikrar, geniş çaplı insan hakları ihlalleri, siyasi özgürlüklerin yokluğu ve derin ekonomik borçlanma pahasına gelmektedir. Mısır'ın geleceği bu baskı altında biriken toplumsal öfke ve ülkenin dev borç yükü arasındaki gerilimle şekillenecektir. Mısır şu anda tarihinin en büyük ekonomik sınavıyla karşı karşıyadır. Şimdi bu son ve kritik aşamaya, Mısır'ın devasa ekonomik zorluklarına, nüfus baskısına ve Sisi'nin geleceğe yönelik iddialı vizyonuna odaklanacağız.
Mısır, bugün siyasi istikrar vaadiyle yönetilse de asıl varoluşsal krizi ekonomik cephede yaşanmaktadır. Ülkenin devasa nüfusu, artan dış borcu ve Nil Nehri üzerindeki jeopolitik gerilim, Mısır'ın tarihinin en zorlu ekonomik sınavlarından birine girdiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin iddialı projeleri ve mega yatırımları, ülkenin bu ekonomik ağırlığıyla mücadele ederken geleceğe dair bir vizyon sunma çabasıdır. Mısır'ın ekonomisindeki en büyük ve en inatçı sorun hızla büyüyen nüfusudur. Yıllık yüksek doğum oranları Mısır'ı ekonomik kalkınma çabalarını sürekli olarak geride bırakan bir kalkınma koşu bandı üzerine itmiştir. Her yıl milyonlarca genç iş gücü piyasasına katılırken Mısır ekonomisi yeterli istihdam yaratamamaktadır. Özellikle üniversite mezunları arasındaki işsizlik, sosyal huzursuzluğun ve Arap Baharı'na yol açan öfkenin temel nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Mısır devleti 10 milyonlarca yoksul vatandaşı desteklemek için yakıt ve temel gıda maddeleri, özellikle ekmek üzerinde muazzam sübvansiyonlar sağlamaktadır. Bu sübvansiyonlar Mısır bütçesi için büyük bir yük oluşturmakta, ancak bu desteklerin kaldırılması da halk arasında sosyal patlama riskini beraberinde getirmektedir. Sisi yönetimi, sosyal istikrarı korumak ve büyük altyapı projelerini finanse etmek için dış borca yoğun bir şekilde bağımlı hale gelmiştir. Mısır'ın dış borcu, Cumhuriyet tarihinde rekor seviyelere ulaşmıştır. Yeni idari başkent, Süveyş kanalının genişletilmesi ve yeni yollar gibi büyük projeler, ülkeye yabancı sermaye çekmeyi ve Mısır'ın uluslararası imajını güçlendirmeyi amaçlasa da büyük bir finansal maliyete sahiptir. Mısır, artan borç ve döviz açığını kapatmak için defalarca IMF'den kurtarma paketleri almak zorunda kalmıştır. IMF programları, sübvansiyonların azaltılması, kamu harcamalarının kısıtlanması ve Mısır lirasının devalüasyonu gibi acı reformları şart koşar. Bu reformlar, Mısır halkının satın alma gücünü ciddi şekilde düşürerek toplumsal baskıyı artırmaktadır. Mısır ekonomisi, bugün ABD askeri yardımı, Körfez ülkelerinin yatırımları ve turizm gelirlerinin hassas dengesi üzerine kuruludur. Bu kaynaklardan herhangi birindeki aksama, ülkeyi anında finansal krize sokma potansiyeli taşır. Mısır'ın ekonomisinin önemli bir kısmı silahlı kuvvetlerin kontrolü altındadır. İnşaat, gıda üretimi, enerji, turizm ve altyapı projeleri gibi hayati sektörlerde orduya ait şirketler faaliyet göstermektedir. Ordu, bu ekonomik imparatorluk sayesinde şeffaflıktan muaf devasa bir gelir akışına sahiptir. Ordunun bu ekonomik rolü, sivil şirketlerin rekabet etmesini zorlaştırırken, Mısır'daki askeri yönetimin siyasi ömrünü de garanti altına almaktadır. Zira ordu, iktidarı kaybetmesi durumunda ekonomik ayrıcalıklarını da kaybedeceğini bilmektedir. Mısır'ın ekonomik ve varoluşsal güvenliği için en kritik jeopolitik tehdit, Nil Nehri'nin su kaynakları üzerindeki kontrolün el değiştirmesi riskidir. Etiyopya'nın Büyük Rönesans Barajı GERD projesi, Mısır için bir ulusal güvenlik sorunudur. Mısır, 1929 ve 1959 anlaşmalarına dayanarak, Nil suları üzerinde tarihsel ve hukuki haklara sahip olduğunu iddia etmektedir. Bu anlaşmalar, Mısır'a Nil suyunun büyük bir kısmını kullanma hakkı veriyordu. Etiyopya'nın devasa barajı, Nil'in mavi kolu üzerinde inşa edilmiş olup, barajın su tutma süresi ve miktarı, Mısır'a ulaşan su miktarını potansiyel olarak azaltma riski taşır. Mısır'ın tarımı ve içme suyu kaynağı bu akışa doğrudan bağımlıdır. Yıllarca süren üçlü müzakereler, Mısır, Sudan, Etiyopya, barajın suyunun nasıl ve ne kadar hızlı tutulacağına dair yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma ile sonuçlanamamıştır. Mısır için bu, yaşamsal bir mesele iken, Etiyopya içinse kalkınma ve elektrik meselesidir. Gerilim, hala diplomatik ve zaman zaman askeri bir kriz noktası olarak kalmaktadır. Sisi yönetiminin ekonomik ve siyasi vizyonunu somutlaştıran en büyük proje, Kahire'nin doğusunda, çölün ortasına inşa edilen yeni idari başkent projesidir. Proje, Kahire'nin aşırı kalabalıklaşmış bürokrasi yükünü hafifletmeyi, ülkeye körfez sermayesi çekmeyi ve Mısır'ın yeni, modern ve ileriye dönük bir imajını yaratmayı amaçlamaktadır. Yeni şehir, bakanlıkları, parlamentoyu, devasa gökdelenleri ve hatta bir ulusal müzeyi barındırmaktadır. Projenin maliyeti 10 milyarlarca doları bulmaktadır ve bu durum, Mısır'ın borç krizinde olduğu bir dönemde önceliklerin yanlış belirlendiği yönünde eleştirilere neden olmuştur. Eleştirmenler, bu projenin sadece mübarek dönemi yolsuzluklarını tekrarlayan yeni bir askeri elit kompleksi için tasarlanmış bir beton rüya olduğunu savunmaktadır. Yeni başkent aynı zamanda Mısır'ın merkeziyetçi ve otoriter yönetiminin bir sembolüdür. Kahire'nin isyanlara ve Tahrir Meydanı'nın protestolarına sahne olan tarihsel sokaklarından uzak, askeriye tarafından daha kolay kontrol edilebilecek, düzenli ve modern bir bürokrasi merkezi yaratma girişimidir. Turizm, Mısır'ın döviz gelirlerinin ve istihdamının hayati bir kaynağıdır. Ancak sektör sürekli olarak siyasi istikrarsızlık, terör saldırıları ve küresel krizlerden, örneğin Covid-19 pandemisi etkilenmektedir. Antik tapınaklar ve piramitler ülkeye büyük bir kültürel sermaye sağlasa da
Mısır'ın imajındaki her güvenlik sorunu turizm sektörünü anında felç eder. Bu kırılganlık, Mısır'ı hem güvenlik önlemlerini arttırmaya hem de Körfez ülkeleri gibi daha istikrarlı finansal kaynaklara yönelmeye zorlamaktadır. Mısır'ın hikayesi, tarihin ağırlığı, nüfusun gücü ve jeopolitiğin acımasızlığı arasında sıkışmış bir ulusun hikayesidir. Mısır, Firavunlardan Nasır'a, Mübarek'ten Sisi'ye uzanan güçlü ve merkezi askeri yönetimin kalıcı mirasından kurtulamamıştır. Arap Baharı'nın kısa süreli demokratik deneyimi bu köklü yapının gücünü kanıtlamıştır. Ülkenin kaderi, Nil'in suları, Süveyş kanalının geliri ve dış borcun hacmi ile belirlenmeye devam etmektedir. Sisi'nin büyük vizyonu bu ekonomik zorlukların üstesinden gelip gelemediğine göre yargılanacaktır. Mısır, hem Arap-İsrail çatışmasında arabulucu hem de Sudan ve Libya krizlerinde kilit aktör olarak bölgenin istikrarı için merkezi bir rol oynamaya devam edecektir. Mısır'ın geleceği, Nil'i paylaşma konusunda Etiyopya ile bir anlaşmaya varıp varamayacağına, hızla artan genç nüfusuna iş yaratıp yaratamayacağına ve ekonomik borç yükü altında sosyal istikrarı sürdürüp sürdüremeyeceğine bağlıdır. Mısır, 7000 yıllık bir medeniyetin gururuyla ayakta duruyor. Ancak modern dünyanın ekonomik ve jeopolitik baskıları bu kadim ulusu tarihin en kritik kavşağında bir kez daha test etmektedir. Nil'in armağanı olan bu topraklar bir kez daha yaşam ve ölüm, kaos ve istikrar arasındaki dengeyi arıyor. Mısır, Nil'in armağanı, tarihin ağırlığı. Umarız bu video, Nil kıyılarında doğan ve binlerce yıl boyunca insanlık tarihine yön veren Mısır'ın, çağlar boyunca değişse de özünü kaybetmeyen yüzüne dair merakınızı gidermiştir. Piramitlerden modern Kahire'ye uzanan bu uzun yolculukta, Mısır'ın yalnızca bir geçmiş değil, hala yaşayan bir medeniyet olduğunu birlikte hissettik. Eğer bu yolculuktan etkilendiyseniz, videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bu hikayenin daha fazla insana ulaşmasına destek olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi size soralım. Bir ülkenin gücü taşlara kazınmış anıtlarında mı saklıdır? Yoksa binlerce yıldır aynı topraklarda yaşamaya devam eden halkının hafızasında mı? Mısır'dan sevgilerle. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.